Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar Bodrum'da Mazı'da Ilgın plajı var. Ilgın koyu. Sizlere burayı tanıtacağım. Biz yaklaşık 3 gecedir buradayız. 3 gecedir. Bugün 3 Mayıs, günlerden pazar. Size burayı tanıtacağım. Yaklaşık olarak Bodrum'a 55 kilometre uzaklıkta bu yer. Halen böyle doğayla iç içe kalmış bir yer. Tam böyle daha yapılaşmanın henüz olmadığı bir yer. Çok güzel bir yer. Buraya tabii ulaşım biraz oldukça zor. Tek şeritli bir yol var. Yollar hele şu dönemde çok bozuk arkadaşlar. Bu sene çok yağmurlar yağdı ve yollar oldukça bozulmuş. Köy yolları malum. Ama yani ben bu yolu çekerim derseniz de tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi burası. Sakinliğiyle, ıssızlığıyla çok güzel bir yer. Böyle teknelerin de kışın bakıma çekildiği bir yer. Çok güzel bir sahili var. Dediğim gibi biraz buraya gelme mesafesi olarak, çünkü şöyle merkezi olarak düşünürseniz Bodrum var, bir de Mumcular var. Mumculara da 20-25 kilometre uzaklıkta bir yer. Genelde burası hafta sonları oldukça yoğun oluyor. Şu an kış sezonunda olduğumuz için 3 Mayıs şu anda. Daha hala sahillere pek fazla rağbet yok ama yine böyle gelip mangal tarzı belli saatlerde gelip giden oluyor. Bu da tabii bu köy civarında olanlar geliyor. İşte Mumcular tarafında, o taraf daha yakın olduğu için Mazı tarafında belli köylerden gelen oluyor. Denizi olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık şöyle baktığım zaman 500-600 metre bir sahil bandı var. Rahatlıkla böyle denize girebileceğiniz kumun olduğu bir yer var. Genelde çocuklar bu tarafı çok tercih ediyor. Şu taraf biraz daha taşlık, şu bölge. Kum olarak dersen çok ince bir kumu yok. Daha çok böyle çakılımsı. Ama denizin, şöyle de göstereyim size. Deniz gerçekten tertemiz burası. Özellikle şuradan anlayabiliyorsunuz denizin ne kadar tertemiz olduğunu. Şurada dağdan akan bir su var arkadaşlar. Bu su yaz kış akıyor arkadaşlar. Yani yazın hiç bitmiyor. Bu su sürekli akmaya devam ediyor. Suyun tadı sanırım böyle denizle iç içe aktığı için ekşimsi, böyle tuzlu bir tadı var. Yani şöyle söyleyeyim, içilmez diyebilirim yani. Çünkü hemen böyle yerin altından, dağın içinden böyle fışkırıyor bu su. Şöyle sizlere de göstereyim. Buradan böyle denize doğru akıyor bu su. Bu koy güneye doğru bakıyor arkadaşlar. Şu karşısı gördüğünüz yer Datça. Hemen diğer tarafta, arka tarafında Hurma sahili var, Mazı. Tabi burada işletme olarak işletme yok. Şurada bir görmüş olduğunuz yapı, orası otel, Ilgın Otel. Restoranların, işte konaklama yerlerinin daha çok olduğu yerler. İşte aynı zamanda da yerleşimin olduğu yer. Hemen bunun arkasında Mazı koyu var. Orası Seda bana el sallıyor.
Orası buraya göre daha çok tercih edilen bir yer. Çünkü buraya gelen kişilerin çoğunluğu işte daha çok şeyini falan alıyor. İşte çıkınını falan alıyor. İçeceğini, yemeğini falan. Dün mesela burada gelip mangal yakanlar vardı. Burada piknik tarzında daha çok tercih edilen yer burası. Bu civarda gelenler genelde burayı bu amaçla kullanılıyor. Ama diğer tarafta restoranların, konaklama yerlerinin ve işte sahilin, plajın, oturma yerlerinin olduğu o yer biraz daha tercih ediliyor. Şu anda burada saysam işte biz bir de şurada birileri daha var. 5 kişiyiz. Şurada bir tekneyle uğraşan birisi var. Yani şu koskoca sahilde şu anda 5 kişi var. Ama arka tarafa doğru gitsem orası bugün hele pazar günü olduğu için de bayağı bir yoğundur. İşletmeler falan olduğu için. Güzel bir yer. Yani şöyle söyleyeyim. Kışın biz çok seviyoruz. Fırsat buldukça buraya geliyoruz güzel havalarda. Şu an için biz karavanımızla geldik. Şu an için bir şey demiyorlar karavanlara. Ama yazın burada karavanla durmak yasak. Jandarma ya da belediyeden gelip araca ceza ve kaldırma yapıyorlar. Normal anlamda da dışarıdan gelene de mangal yakması, işte çadır kurması falan yasak arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk göze batan şu anda yazın karavan. Diğerlerine pek fazla şey yapmıyorlar. Rahatsız etmiyorlar. Çünkü ailelerin çoğunluğu buraya geliyor. Tabii piknikvari geliyor yazın. İşte mangal yakan oluyor. İşte tabii burada şu an kış olduğu için pek gölge aramayabilirsiniz buraya geldiğinizde. Ama yazın özellikle çok sıcak olduğunda bu ağaçların altı arkadaşlar doluyor. Burada yani gölge anlamında girişte ağaçların olduğu bir yer var. Eğer burada insanlar yer bulamazsa araçlarıyla orada girişte duruyorlar. Çünkü orada daha çok ağaç var. Tabi sabah erken gelip burada eğer ağaçların altını boş bulursunuz, burada gölgede rahatlıkla gününüzü geçirebilirsiniz. Ücretsiz bir plaj burası. Ücret ödenmiyor yani burasıyla alakalı. Halk plajı. Şu gördüğünüz ağaçlar tabi sürekli burada kuvvetli lodos estiği zaman sürekli artık dalga vurmasıyla ağaçlar bu hale gelmiş arkadaşlar. Zamanla altındaki toprak gitmiş. Tabi artık buralara yeni ağaçlar dikilmesi lazım. Tabi zamanla bu ağaçlar da çürüyecek. Çünkü şöyle baktığınız zaman artık toprakla bir alakası kalmamış. Normalde bunlara bir çözüm bulunabilir. Ama dediğim gibi çok fırtına olduğu zaman tabi burada haliyle dev dalgalar toprakları her seferinde götürüyor. Erozyona karşı direnen ağaçlar. Yazın burası yine böyle beach tarzı kullanılıyor. Çünkü biz bir ara yazın geldiğimizde burada şezlonglar falan vardı ama otel mi kullanıyor, dışarıdan gelen de kullanabiliyor mu? Onu tam olarak bilmiyorum. Sanırım dışarıdan gelen de kullanıyordur. Şurada rahatlıkla eğer böyle çekik bir tekneniz varsa oradan rahatlıkla denize indirebilirsiniz teknenizi. Bazen görüyoruz böyle çekik tekneleri olanlar getirip tekneyi atıyor.
Daha sonra buradan balığa çıkıyorlar. Akşamları özellikle böyle hafta sonları, yani hafta içi de diyebilirim bazı günler. Geceleri böyle gençler geliyor. Arabayla bangır bangır müziği son ses açıyorlar. Sürekli değişen müzikte böyle. Çevreye de rahatsızlık veriyorlar. Yani çok böyle sakinlik, huzur arıyorsanız bazen bu huzur kaybolabilir arkadaşlar. Dün gençler vardı. Burada böyle ateş yaktılar. Hatta her şeylerini bırakıp gitmişler. Dün de hatta yaptığım bir çekim vardı. Çekimde de bayağı bir çöp topladım. Burada da görmüş olduğunuz gibi böyle ateşi yakıp çöplerini bırakıp giden gençler de oluyor haliyle. Bugün oldukça rüzgarlı bir hava var. Yani birazdan başlayacak, bu fırtına gösteriyor. Yaklaşık 50-60 kilometre bir fırtına uyarısı var. Hatta açıklarda baktım, gözlemledim. Bayağı bir açıklarda dalgalar oluşmaya başlamış. Bugün belki burası pek tercih edilmeyebilir. Çünkü hava müsait değil. Öyle piknik yapılacak, denize girecek bir hava yok şu anda. Güneş böyle ara ara açıyor, kapatıyor. Bir de bugün köy içerisinde ralli yarışları var. Belli saatlerde yollar kapalı. Tabii bundan etkilenip gelemeyenler de olabilir bu tarafa. Bugün sanırım burası sakin geçecek. Biz de bugün toparlanacağız, çıkış yapacağız. Artık 3 gecedir buradayız. Güzel, keyifli bir gün geçirdik burada. Sakin, huzurlu bir şekilde, çevreye zarar vermeden, insanlara zarar vermeden, doğaya zarar vermeden güzel bir kampımızı yaptık. Birazdan kontağımızı çevireceğiz ve gideceğiz. Umarım herkes bu şekilde kullanır. Yani çünkü böyle yerler kaldı. Yani zaten yeterince şehirde gürültünün, işte pisliğin, egzoz dumanının içerisinde, yeterince o gerginliğin içerisinde bulunuyoruz. Ama hiç olmazsa buraya geldiğimizde de biraz da böyle sakinlikte kafamızı dinleyelim. Sakin sakin burada keyfimizi yapalım arkadaşlar. Çünkü baktığınız zaman böyle doğada kimsenin acelesi yok. Her şey zamanına göre uygun. Kuş zamanında uyanıyor, ötüyor, akşam olunca yatıyor. Ağaçların acelesi yok, yavaş yavaş büyüyor. Böyle bir ortam. Deniz kimi zaman hırçın, kimi zaman sakin. Olması gerektiği gibi. Buralara gelin arkadaşlar. Ara sıra çıkın, gelin. Bu hayatta, bu koşuşturmacanın içerisinde bazen böyle yerlerde aranıyor. İnsanın bu içinde olan bir şey. Böyle yerler gerçekten insanı böyle rahatlatıyor, sakinleştiriyor, arındırıyor diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer Bodrum'a geldiğinizde sakin, böyle kafanızı dinleyeceğiniz bir yer arıyorsanız burayı listenize koyun arkadaşlar. Tabii onun da belli dönemleri var. Dediğim gibi bu aylar en güzel ayları. Yazın o sakinliği bulmayabilirsiniz. Belki sabah saatlerinde o sakinlik belli bir süre oluyor. O sabah saatlerini değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir tane çakmak buldum arkadaşlar. Bilmiyorum yanıyor mu, bakalım. Yanıyor gibi. Yanıyor gibi. Sabah saatlerinde tabii o sakinliği yakalayabilirseniz, geceden erken yatarsınız, sabah erken kalkarsınız. Böyle gün ağarmada böyle en güzel saat o saat. Çünkü o saatte herkes, bütün bir günün yorgunluğu, geceden geç yatanların da yorgunluğu ile birlikte kimse tabii o saatte herkes yamulmuş oluyor.
Siz de en güzel o saati değerlendirin. Sabah özellikle 6'da kalkarsanız yaklaşık öğlen 12'ye kadar kaç saat oluyor? 6 saat bir sakinliğin içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Bunu da deneyin. Çünkü ben bu tarz gittiğim kamplarda bu saatleri özellikle çok seviyorum. Sabah erkenden kalkıp o sakinliği, o dinginliğin keyfini doya doya çıkartıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Buraya kadar geldim. Evet. Şurada şezlong ve iskele için lütfen fiş alınız diye bir yazı var. Şurada ne yazıyor? Lütfen yerlere çöp ve izmarit atmayınız yazıyor. Mümkün mü? Değil. Burada böyle bir yüzen iskele var. Kışın böyle değersizleşen yerler özellikle benim için en değerli yerler. Gerçekten yani benim gözümde daha da çok değerleniyor bu tarz yerler. Hani pek tercih edilmiyor ya. Hani pek umursanmıyor bu tarz yerler kışın. Ama benim için en değerli aylardan bir tanesi. Kış ayları. Her ayı ayrı bir güzel. Ya böyle sahilde yürüyorsunuz. Bu sahilin ruhunu yakalıyorsunuz. Yani bir bütün halinde sahille yürüyorsunuz arkadaşlar. Yani sizlere de bu hissi vermek istedim. Bayağı bir rüzgar var arkadaşlar. Umarım ses patlaması olmuyordur. Size de bu hissi yaşatmak istedim. Umarım keyfini çıkarıyorsunuzdur bu güzelliğin. Gerçekten şöyle baktığınız zaman muhteşem bir hava var. Bu havada sabah bir kahvaltı yaptık. İnanın yediğinizin her şeyin tadı mükemmel. İçtiğiniz çayın tadı mükemmel. İçtiğiniz kahvenin tadı mükemmel oluyor. Şöyle düşünüyorum atladığım bir şey var mı diye. Biz normalde buraya geldiğimiz zaman eğer hafta içi ise şuraya koyuyoruz. Çünkü hafta içi pek burası yoğun olmuyor. Ama hafta sonu ise ilk geldiğimiz gün mesela geceden şuraya koymuştum. Daha sonra hemen akşamında buraya çektim. Burası iç kesimde. Çünkü çoğunluğu böyle hususi araçlarla gelip sahile yakın durmak istiyorlar. Çünkü onlar aracından bir şeyler taşıyıp sahile işte piknikvari bir şeyler yaptıkları için taşıdıkları kolaylık olsun diye herkes böyle aracıyla sahile doğru durmak istiyor. Tabii biz karavanımızın içerisinde yaşadığımız için masamız var, mutfağımız, her şeyimiz burada olduğu için bu tarafı pek kullanmamıza gerek yok. O yüzden de kalabalık yapmamak adına, insanlara da zorluk çıkarmamak adına buraya çekiyoruz. Arka tarafa doğru. Daha da güzel oluyor, daha izole oluyor. Bunu daha çok tercih ediyoruz yani. Ya tabii bu şekilde olunca da pek fazla da göze de batmıyoruz. Diğer türlü eğer ben şuraya çekseydim ister istemez hele yoğunluğun olduğu bir dönemde insanlar tepki verebilir. O yüzden de böyle bir tepkiyle karşılaşmamak için bilinçli bir şekilde arkadaşlar karavanımı bu şekilde bir şeyle karşılaşmamak için de bilinçli bir şekilde karavanımı buraya çekiyorum. Keyfimize bakıyoruz arkadaşlar. O yüzden de kimseyle yüz göz olmaya gerek yok.
baştan önlemimizi alıyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Daha önceden böyle bir sorun yaşamadık. Daha çok biz bunu gözlemledik. Çünkü her gelen karavan sahile yakın durmak istediği zaman burada ister istemez bir işgaliye oluyor. Çünkü karavan haliyle normal araçlardan büyük bir araç arkadaşlar. Daha çok yer tuttuğu için bu da çok göze batıyor. Yani şurada 4 tane karavanı koysak direkt olaraktan göze batar. O yüzden de bunu gözlemleyerek fark ettik. Buraya doğru çekiyoruz. Böyle gelenler oluyor, bir şey diyorlar mı dediğiniz zaman diyorum ki sahile koymayın. Böyle arka tarafa doğru koyun. Göze batmayın diyorum. Bu şekilde. Zaten burada kalıcı değiliz. 1-2 gün takılıyoruz, gidiyoruz. Sizlere de burayı böyle tanıtmış oldum arkadaşlar. Umarım bir şey atlamamışımdır. Yine aklınıza gelen bir şey olursa, bir soru, yorumlara yazın arkadaşlar. Size cevap veririm. Yani veriyoruz yani cevapları. Seda da yazıyor, ben de yazıyorum. Hiç çekinmeden yorum yazın. Yorumlarınız aynı zamanda çok güzel arkadaşlar. Güzel yorumlar yazıyorsunuz hep bize. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlarınız 10 numara 5 yıldız. İnsana motive veriyor. Güzel yorumlar, enerjik yorumlar gerçekten insanın da ruhunu da okşuyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu sağlık döneminde de bizi yalnız bırakmadınız. Dualarınızı eksik etmediniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben çıkartayım onu. Hadi bakalım. Fedon'dan önce denize sezonunu açtın Seda. Fedon'un haberi olmasın. Üzülür.